Evet arkadaşlar, bu tatlıdan ben toplamda tam 3 tepsi yaptım. Birazdan göreceksiniz siz de. Daha önceki yaptığım tatlımın pişmiş halini göstermek istiyorum size. Bakar mısınız nasıl güzel kabardı? Gerçekten verdiğim püf noktalarıyla sizin de tatlınız bu şekilde tabiri caizse dağ gibi kabaracak ve görüntü çok hoş olacaktır. Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz hazır yufkadan yaptığım soğuk baklava tarifimi paylaşacağım. Fazla bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Öncelikle baklavamızın şerbetini hazırlıyoruz. Bunun için küçük bir tencereye 1,5 su bardağı şeker ve 1 su bardağından 2 parmak eksik su, 3 su bardağı süt. Tüm bu malzemeleri ekledikten sonra tenceremi ocağıma alıyorum ve bu şekilde karıştırarak kaynamasını bekliyorum. Şerbetini eğer çok tatlı seviyorsanız şekerini 2 su bardağı yapabilirsiniz. Ama dengeli olarak seviyorsanız bu ölçüler tam tutacaktır. Evet, gördüğünüz gibi sütüm kaynamaya başladı. Sütün kıvamı bu şekilde olması gerekiyor. Öyle normal bildiğimiz şerbet gibi yoğun kıvam olmuyor. Evet, bu aşamada sütümü bir taşım daha kaynatıp ocağımın altını kapatacağım ve sütümü ilk sıcağını çıkmasını bekleyeceğim kenarda. Evet arkadaşlar, sütümü kenara aldım. Soğumasını beklerken bu aşamada tatlımızın kaymağını hazırlıyoruz. Bunun için küçük tencereyi ocağıma alıyorum ve 2 su bardağı süt ilave ediyorum. Burada süt sıcak mı diye soracak olursanız eğer, kesinlikle sıcak değil. Tenceremin altını önceden açtığım için tencerem biraz ısınmıştı. O yüzden buharlaşma oldu. Şimdi 4 dolu yemek kaşığı da irmik ilave ediyorum. İrmiğin miktarı kalın ve inceliğine göre değişebiliyor arkadaşlar. Eğer Türk irmiği kullanacaksanız, yani Türkiye'deki irmikler genelde kalın oluyor. O tarz irmik kullanacaksanız eğer 3 yemek kaşığı yeterli olacaktır. Ama buradaki satılan Türk irmikleri de aynı incelikte olduğu için 4 yemek kaşığı yeterli oluyor gördüğünüz gibi. Evet, kaymağı yaparken topaklanmaması için sürekli karıştırarak bu hale gelmesini sağladım. Gayet güzel yoğunlaştı. Bu aşamada kenara alıyorum ve soğumasını bekliyorum. Kaymağımızı yaptık. Şimdi tekrar şerbetimizi alıyoruz ve bir paket kremayı ve bir pakette krem şantiyi içine koyuyorum ve çiğ krem şanti tadını elde etmeye çalışıyorum. Bizim burada maalesef çiğ krem şanti satılmıyor. O yüzden çiğ krem şantiyi bu şekilde yaparak elde ediyorum. Çünkü gerçek soğuk baklavanın orijinal şerbetinde çiğ krem şanti kullanılıyor. Kremayı ve krem şantiyi kattıktan sonra şerbetimi buzdolabına alıyorum ve soğumasını bekliyorum. Şimdi tatlımızın arasına ve üzerine gelecek olan tereyağını hazırlıyoruz. 125 gram tereyağını tavama aldım, erittim ve üzerindeki köpüğü bu şekilde alıyorum. Bunun yapılması çok önemli arkadaşlar. Çünkü tereyağımız sade bir yağ alacak ve döktüğümüz zaman baklavalarımızın üzerinde leke leke kalmayacak. Burada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu sonuna kadar izlerseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer aşağıya linkini bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Bu tatlı hakkında şunu söylemek istiyorum. Gerçekten çok lezzetli bir tatlı. Her sene zaten kanalımda da çok izlendi ama ben daha önceki çektiğim videolar içime sinmediği için yeniden bir büyük fırın tepsisi olarak sizinle tekrar paylaşmak istedim. O yüzden yorumlarınızı çok merak ediyorum. Evet, tereyağımı gördüğünüz gibi erittim. Üzerindeki tortuları aldıktan sonra 1 çay bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum. Evet arkadaşlar, şimdi tatlımızı yapmaya geçiyoruz. Tepsimi bu şekilde yağladım. Şimdi bir paket yufkamı alıyorum ve tepsim üzerine koyup önce keseceğim yeri belirliyorum ve daha sonra tepsiyi kaldırıp işaretlediğim yerden kesiyorum. Evet, kestiğimiz yufkaların üzerine örtüyoruz ki kurumasın. Evet, gördüğünüz gibi tepsimin tabanına bir kat yufka serdim. Daha sonra yağladım ve kestiğim arta kalan parçaları bu şekilde sırayla yan yana dizip bir kat daha oluşturuyoruz gördüğünüz gibi. Zor olacağı için bu katı yağlamıyoruz. Tam yufka yaptığımız zaman yağlıyoruz.
Kenarlardan sarkan tarafı bu şekilde içine alabiliriz. Bu aşamada yufkamızın üzerini bu şekilde yağlıyoruz. Ve daha sonra arta kalan parçaları tek tek tekrar diziyoruz. Bu işlemi paketteki yufka sayısının yarısına gelene kadar tekrarlıyoruz. Yani 10 tam yufka 10'da parça olduğu zaman tam 20 kat olmuş oluyor. 20 kat birinci kat oluyor. 20 kat da ikinci kat olacak şekilde tatlımızı yapmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, tatlımızın ilk katını tamamladık. Şimdi yapmış olduğumuz soğuyan kaymağımızı döküp her tarafına yayıyoruz. Özellikle soğuyan diyorum çünkü benimki henüz soğumamıştı. Zaman kısıtlı olduğu için benimki fazla soğumamıştı. O yüzden dilerseniz siz biraz daha yoğunlaşması için soğutabilirsiniz. Ama sizin de aceleniz varsa çok da soğumasına gerek yok gördüğünüz gibi. Evet, kaymağımı yaydım. Şimdi 200 gram cevizimi bu şekilde elimle ufalayarak her tarafına yayıyorum. Evet, şimdi tatlımızın ikinci katına geçiyoruz. Burada da birinci kattaki işlemi yaparak ilerliyoruz. Evet, tatlımızın son katını da serdikten sonra tekrardan yağlıyoruz ve bu aşama çok önemli arkadaşlar. Şimdi hamur kartı yardımıyla bu şekilde kenardan taşan tarafları içeriye sıkıştırıyorum. Bu işlemi de yaptıktan sonra tatlımızı kesmeden buzdolabına koyuyorum ve yaklaşık bir 5-6 saat soğumasını bekliyorum. İçindeki yağın özellikle donmasını bekliyorum. Evet, gördüğünüz gibi tatlımın üzerindeki yağlar donuk halde. Bu şekilde çözülmesine izin vermeden bıçakla kesiyorum. Evet, tatlımı kestim gördüğünüz gibi. Arta kalan tereyağını tekrardan ısıtıp bu şekilde her tarafına gezdiriyorum tatlımın. Ve 180 derece ısınmış fırına gönderiyorum. Evet arkadaşlar, bu tatlıdan ben sipariş üzere toplamda tam 3 tepsi yaptım. Birazdan göreceksiniz siz de. Daha önceki yaptığım tatlımın pişmiş halini göstermek istiyorum size. Bakar mısınız nasıl güzel kabardı? Gerçekten verdiğim püf noktalarıyla sizin de tatlınız bu şekilde tabiri caizse dağ gibi kabaracak ve görüntü çok hoş olacaktır. Evet, bu aşamayı diğer tepsimle çekiyorum. Gördüğünüz gibi aynı şekilde kabardı. Tatlımı fırından çıkardım gördüğünüz gibi ve ilk bir 10 dakika soğumasını bekledim ve şimdi buzdolabından çıkarmış olduğum şerbetini döküyorum. Burada tekrar püf noktasından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şerbet birinci aşamada döktük. Şimdi bekliyoruz ki çeksin. Daha sonra tekrar dökeceğiz. Ben ikinci seferde döktükten sonra şimdi üzerinin kabuklarının kalkmaması için, üst katının kalkmaması için bu şekilde kapatıyorum ki yukarıya doğru kalkmasın. Evet, burada daha önce yaptığım tepsime dönüyorum tekrar. Gördüğünüz gibi şerbetini çok güzel çekti. Tam istediğim gibi oldu. Bu aşamada kakao serpiyorum gördüğünüz gibi. Dilerseniz burada kakao ile karışık Nesquik tozu da serpebilirsiniz. Evet, kakaomu da serptikten sonra file fıstık ile bu şekilde süslemesini yapıyorum. Süsleme şeklini dilerseniz kendi istediğiniz gibi yapabilirsiniz tabii ki. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tatlımı süsledim. Bakar mısınız görüntüye nasıl güzel görünüyor? Gerçekten orijinaliyle birebir aynı görüntü oldu. Sizi de kesinlikle bu tarif ile yapmanızı tavsiye ediyorum. Ve şimdi kesimi ve sunumun aşamasına geçeceğim. Şöyle tam ortadan alıyorum. Şöyle gözüme kestirdiğim yerden alıyorum ve bu şekilde spatula yardımıyla of of of, bakar mısınız? Ay çok lezzetli görünüyor. Ay çok lezzetli oldu. Gerçekten çok lezzetli oldu. Evet, bir sonraki yeni ve farklı tariflerinde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.